30 saatlik Avustralya'dan Türkiye'ye yaptığım zorlu ve bitmek bilmeyen uçuş. Bir noktada artık yeter diye bağıracaktım. Aslında şanslı olduğumu düşünürken Bu fiyata bulduğum için gerçekten çok şanslıyım. başıma geleceklerden habersizdim. Artık böyle falan yapıyorum ve çaktırmamaya çalışıyorum. Gelin bakalım 3,5 aylık seyahatin sonunda toplamda 5 günümü alan ve enerjimi son damlasına kadar kullandığım uçuşumda neler oldu? Hello. Sürpriz. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben biraz heyecanlıyım. 3,5 aydan sonra Türkiye'ye dönüyorum. Epey uzun bir yol olacak benim için. Çünkü zaten biliyorsunuz Avustralya çok uzak. Yani Türkiye'ye en uzak nokta neredeyse. Ve ben bu uçuşu biraz daha uzatıp önce Çin'e gideceğim. Sonra Çin'den Türkiye'ye geleceğim. Neden? Çünkü en ucuz bilet buydu. Bu arada bileti çok ucuza aldım. Ama bunu sonra anlatacağım. Havaalanında anlatacağım ve size güzel önerilerim olacak. Şimdi öncelikle çok bağıramıyorum. Çünkü arkadaşım uyuyor. Saat geç oldu biraz ve erken kalkacak. Ben de erken kalkacağım aslında. Ama öncesinde birlikte şu dağınıklığı toplamamız lazım. Dün edit yaparken üşütmüşüm. Yani camın yanında oturuyordum. Hiç anlamadım da. Sabahtan beri böyle sırtım ve göğsüm o kadar çok ağrıyor ki böyle olur ya, göğsünüze bıçak saplanır gibi ağrır. Öyle göğsüm ve sırtım. O yüzden bugün hiç halim yoktu. Ve bu dağınıklığı tek başıma toplamak istemedim. Dedim ki hem video çekeyim, güzel olur, sizinle konuşurum. Biraz enerjim yerine gelir. Hem de o ağrılarımı unuturum dedim. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bu arada çamaşırlarımı yıkadığım için şöyle attım. Şuralar var, buralar var, şunlar var, bir sürü şey var. Şimdi öncelikle kıyafetlerden başlayalım. Evet, arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar 30 saatlik yolculuğa hazır. Ben de hazırım galiba. Çok hızlı toplandım. Video çekmeme rağmen gerçekten yani çok az sürdü. 10 dakika falan sürdü galiba toplanmam. Bir tek iPad'ime bir şeyler indireceğim. Yolda izlerim diye. O işim kaldı. Onun dışında her şeyi hallettim. Şimdi saat biraz geç oldu. Ben yavaştan yatayım. Çünkü yarın 7'de kalkacağım. 7.30'da da evden çıkacağım. İnsanların bana en çok sorduğu sorulardan birisi de hani uzun uçak yolculuklarına nasıl katlanıyorsun oluyor. Ben aslında çok seviyorum uzun uçak yolculuklarını ve havaalanlarını da seviyorum. Zaten ömrümün büyük bir kısmı orada geçiyor. O yüzden heyecanlıyım ve ilk defa Çin hava sahasında bulunacağım. Hiç Çin'e gitmedim daha önceden. O zaman şimdilik iyi geceler diliyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Uber şoförüm o kadar tatlıydı ki, Samoa Adalıymış. O kadar güzel enerji verdi ki. Hani mutlu olan insanlar olur ya ve mutluluğu yüzünden belli olan, şarkı söyleyen. Böyle bütün yolu şarkı söyleyerek, sohbet ederek geldik. Ve gerçekten abi bana 3 kahve içmiş enerjisi verdi. Bence iyi bir başlangıç yaptım ve uçuşum da iyi geçecek. Şimdi şöyle küçük bir bez çanta yapıyorum ki polarımı falan yanıma alayım, suyumu falan yanıma alayım. Çantamı check-in'e vermeden önce hemen şöyle bir girişte ayarlıyorum.
Yaklaşık 3 saat önce geldim havaalanına ve zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Şu an yarım saat var boarding'e. Neyse şimdi kapıya geldim. Güzel bir kahve aldım kendime, latte. Buranın kahveleri o kadar güzel ki yani her yer çok iyi seviyede kahve yapıyor ve bunu özleyeceğim sanırım. Bir de almond croissant aldım. Bademli croissant'ı bu aralar taktım. Neyse size şeyi anlatacağım. Ben biletimi China Eastern Hava Yolları'ndan aldım ve bu toplamda 30 saat sürecek olan yolculuğa sadece $400 bilet aldım. Yani her yer $1000'dı. Zaten Avustralya'ya uçuşlar çok pahalı. Mesafe de çok. Yani $400'a Endonezya'dan Türkiye'ye bile dönemezsiniz ve ben Avustralya'dan bilet buldum. Aklınızda olsun, Şangay aktarmalı gidiyor. Ve Şangay Havaalanı'nda 24 saate kadar Türk vatandaşlarına vize istemiyor. Yani transit geçebiliyorsunuz. Japonya'ya, Çin'e, Asya'ya çok ucuz bilet satıyorlar. Tabii aldığınız dönem de önemli. Hani yüksek sezonda falan alırsanız belki biraz daha pahalı olabilir ama benim en uzun ve en ucuz uçuşum bu. Yani bu fiyata bulduğum için gerçekten çok şanslıyım. Bu arada uçuşum toplamda 30 saat sürecek. Ben buradan Çin'e 10 saat uçacağım. Çin'de bir 7 saat bekleyeceğim ve ardından da 13,5 saat falan İstanbul'a uçacağım. Uzun olacak ama ben dediğim gibi yolculukları seviyorum. Bu arada böyle oturmuşken şey düşünüyordum. Avustralya'nın en çok neyini sevdim, neleri özleyeceğim diye. Avustralya'yı gerçekten çok sevdim. Bu kadar seveceğimi hiç beklemiyordum. Doğasını ve hayvanlarını çok sevdim zaten. Ve beni bu anlamda çok tatmin etti. Ama onun dışında çok yaşamalık bir yer. Yani yaşamak için çok uygun. Zaten çok fazla göçmen yaşadığı için insanlar birbirine çok anlayışlı ve alışkan. Yani farklı milletlerden insanlara. İnsanlar bilinçli, saygılı, eğitimli. Her şey böyle çok sistematik ama sıkıcı değil. Yani ben öyle bekliyordum. Biraz sıkıcı olur gibi bekliyordum, Avrupa gibi. Ama öyle hissetmedim. Ya güzel duygularla ayrılıyorum Avustralya'da ve mutlaka tekrar gelmek istiyorum. Ama bir daha gelirsem büyük ihtimalle burada çalışmam gerekir. Çünkü gerçekten çok pahalı. Ya onlar için okey, hani alım gücü yüksek ama bir Türk için ve bir backpacker için aşırı pahalı. Battım zaten, yani çok kötü. Kredi kartlarımı patlattım falan. Ama değdi. Dönünce öderim. Yapacak bir şey yok yani şu an. Özleyeceğim. Özleyeceğim çok şey var Avustralya ile ilgili. Koalasını, kangurusunu, birçok şeyini özleyeceğim. Bir ülkeden ayrılırken çok tuhaf hissediyorum. O ülkeyi gezmiş olmanın mutluluğu ile ayrılıyor olmanın hüznünü aynı anda yaşıyorum. Aslında anlatması biraz karışık duygular. Avustralya, Treks yani Çöldeki İzler filmini izlediğim andan itibaren hayalim olan bir ülkeydi. Bundan 8 yıl önce dünya turu yapmak istediğim ama tek başıma yola çıkmaktan korktuğum zamanda bu filmle karşılaşmıştım. Filmde Avustralyalı bir kadının tek başına 3 deveyle birlikte çölün ortasından geçmesine şahit olmuştum. Bu film sadece bana Avustralya'nın doğasının ne kadar muhteşem olduğunu göstermedi. Aynı zamanda bir kadın olarak bana tek başıma yola çıkma cesareti vermişti. Sonra yola çıktım ve tek başıma dünya turu yaptım. Ama bambaşka rotalara gittim. Belki de Avustralya hayalini biraz unuttum. Geçen yıl bir gün Gürcistan'da bir hostelde bu filmin orijinalini, yani kitabını gördüm. Ve ben o gece saatlerce bu kitabı kurcaladım. Ve aynı gece Avustralya'ya gitmeye karar verdim. O yüzden bu kitaba, Robin Davison'a ve yolda bana ilham veren tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Ve Avustralya'ya onun sözleriyle veda ediyorum. Bazı göçebeler her yerde evlerindedir. Diğerleri hiçbir yerde evlerinde değildir. Ve ben de onlardan biriydim.
transfer alanına vardım. Şu an Çin, Şangay, Pudong havaalanındayım. Var ya, o kadar uzun geldi ki uçuş. Gerçekten git bitmedi. Ve bir noktada artık yeter diye bağıracaktım. 3 tane film bitirdim ya. 3 tane. Ve hep böyle dedektif ve suç belgeselleri indirmişim. Beynim gitti yani. Beynim sulandı gerçekten. Neyse, biraz indim, yürüdüm, kendime geldim. Bir tuvalete gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Zaten 3 kere elimi yüzümü yıkadım kendime gelmek için. Biraz yürüdüm bacaklarım açılsın diye. Zaten bu havaalanı da çok büyükmüş. Metro ile geldim transfer alanına, öyle düşünün. Şimdi 6 saat burada bekleyeceğim ve bilin burada ne yok? İnternet yok. Biraz internette işlerim vardı, onları hallederim diyordum. Yani bu kadar büyük havaalanında internet olur diye düşünüyordum ama yokmuş. Neyse, bir çay alayım, biraz daha yürüyeyim, bacaklarım açılsın. O arada da edit yapayım dedim. Ne yapayım yani sıkıntıdan. Biraz zaman geçsin en azından. Size de biraz bu havaalanını göstereyim. Terk edilmiş havaalanı gibi resmen. Bomboş. Havaalanının başından sonuna kadar öyle boş yürüyorum. Sırf yürümek için. Siyah çay yokmuş. Çinliler genelde yeşil çay içiyor ya. Ben de şimdi kafein almak istemedim. O yüzden sıcak çikolata aldım. Uzun zamandır da içmiyordum. Tatlı ihtiyacımı da karşılarım biraz. Bu arada bu havaalanındayken önemli bir bilgi vereyim size. Eğer Çin aktarmalı uçuş yapacaksanız sadece 9 havaalanından yapabiliyorsunuz ve 24 saati aşmamak kaydıyla. Bu da bağlantılı uçuş olacak. Yani işte İstanbul'dan Çin'e geliyorsunuz. Çin'den diyelim Tokyo'ya gideceksiniz ya da ne bileyim Avustralya'ya gideceksiniz ya da Kore'ye. Aynı hava yolu olması lazım. Çünkü bagajınızı burada almamanız gerekiyor. Hani onların kendisinin aktarma yapması gerekiyor. O yüzden buna dikkat edin. Bu havaalanında, Pudong havaalanında onlardan bir tanesi. Onun dışında transit yapamıyorsunuz. Aklınızda olsun. Yalnız çok sessiz bir havaalanı. Ya özellikle bu tarafta biraz daha insan var ama diğer tarafı ıpıssız. Çok fazla gece uçuşu da yok sanırım. O yüzden sakin bir havaalanı. Sadece kavga eden Çinliler var. Çinliler çok gürültücü bir millet. Yani aslında kavga da etmiyorlar. Yani normal konuşmaları biraz fazla gürültülü. Ve aslında birbirlerine normal bir şey söylüyorlar ama bana göre kavga ediyorlar mesela. Özellikle kadınlar çok yüksek sesle konuşuyor ve kadınlar kocalarına çok bağırıyor. Bu sıcak çikolatayı alırken de bir tane Çinli kadın yine kocasına bir şeyler diyordu. Umarım uçakta gürültü yapmazlar çünkü bu uçuşta full uyumayı düşünüyorum inşallah. Uçağa binerken bu uçuştaki olası tek sorunun orta şiddette türbülans olacağını düşünüyordum. O kadar uykum vardı ki aslında onu bile hissetmem diyordum. Hayatımda ilk defa bir uçuşta bu kadar zorlandım. İndiğimde ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Peki ne mi oldu? Ve nihayet Türkiye'den selamlar. Sonunda Türkiye'ye vardım ama nasıl vardım? Siz bir de bana sorun. İlk yolculuk bildiğiniz gibi çok keyifli geçti. Her şey yolundaydı. Birazcık yoruldum sadece ama normal. Neyse ben ikinci uçuşa bindim. Check-in yaparken bana en arkayı vermişti ve yanım boştu. Çocuk da demişti ki rahat rahat otursun, o yüzden en arkayı veriyorum. Okey demiştim ben de. Tabii başka check-in yapanlar da olmuş ve yanımda olmuş. Neyse sorun değil. Ben bindim, havaya kalktık ve çok soğuktu. Yani uçağın içi buz gibiydi ve öyle ki ben bacaklarım titrediği için uyuyamadım. Yani bu bir kere daha başıma gelmişti ve o zaman kış kampındaydım. O kadar soğuk ki yani dondurucuda geldim resmen. Ve hostese falan söyledim. Kokpitten ayarlanıyor. Biz bir şey yapamıyoruz falan diyorlar ama yani çok kötüyüm. Uyuyamıyorum. Tabii o kadar soğuk ki mideme falan vurdu. Bu arada insanlar Çin'den geldiği için bir mont giymiş, üstüne mont örtüyor falan. Yani o kadar soğuk. Yani herkes çok şikayetçi ama hiçbir şey yapmıyorlar. Ya büyük ihtimalle ben arkada oturduğum için de olabilir. Çünkü arkası daha soğuk olabilir.
olabilir. Bilmiyorum, bu benim tahminim. Neyse, bu soğuk son da benim mideme vurdu ve midem bulanıyor. Ben tuvalete koştum ve bütün tuvaletler dolu. Uçak o kadar büyük ki hani hepsi nasıl dolu olabilir? Artık böyle falan yapıyorum ve çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü uçuşta hasta olduğunu söylemek biraz riskli. Yani bulaşıcı hastalık olabilir falan diye. Karantinası olur, şu olur, bu olur. Bir de açıklayamam onlara ve Çin'den geliyorum. O yüzden hani çaktırmamaya çalışıyorum ama o kadar kötüydü ki. Sonra ben gittim kustum ve bir saniyede böyle bir ter boşaldı ve onunla rahatladım. Ondan sonra uyudum ve hani saat hiç geçmiyor. Hep böyle 7 saat var. İşte 6,5 saat var ve ben o arada takıldım kaldım ve uyuyamıyorum ya. Çok kötüydü. Ondan sonra bir kere daha öyle oldum. O zaman da yemek servis şeyi geçiyor ve geçemiyorum. Tuvalete gidemiyorum. Neyse, onda kusmadım ama. Sonra uçaktan indim ve direkt kendime gelmeye başladım. Yani böyle bir şey olmaz. Boğaz ağrım geçti. Yavaş yavaş kendime geldim. Ama neyse, şu an iyiyim. Geldim, zaten bir 11 saat uyudum. Sonra bir uyandım ama uyanamıyorum. Böyle kafamı kaldıramıyorum. Dedim ki Yağmur, sen bir insansın ve insani gerekliliklerini yapman gerekiyor. Bir tuvalete git, bir su iç, ondan sonra bir yemek ye. Öyle bir yemek yemeye uyandım. Ondan sonra geri yattım zaten. Sabah da böyle kalktım ama şey diye kalktım. Ben neredeyim? Ben kimim? Ne yapıyorum? Avustralya'da mıyım hala falan. Çok komikti. Neyse, şu an kendime geldim. Çok iyiyim. Çok şükür. Yani en zor uçuşumu bile bu şekilde atlattım. Bu arada evde kedi var. Öyle bir uçuşumu özetleyen kahve ve sohbet yapmak istedim sizlerle. Neyse, ben bir süre İstanbul'a kalacağım. Çünkü birkaç görüşmem var. Onları yapmam lazım. Sonra ailemin yanına gideceğim. Oraları da çekerim. Çünkü aileme sürpriz yapmayı düşünüyorum ve o anları çekmek çok güzel oluyor. Öyle videoya devam edeceğim. Kira. Ya şu tatlılığa bak. Ya poz verdi bildiğin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oh. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Hello. Sürpriz. Gel bakalım. Gel. Oh. Oh. Dumana bak. Duman. Ay, kuyruğunu yiyeceğim ya. Uy. Ya Asya. Yaşlı balığım. Sonunda Türkiye'deyim ve evimdeyim. Gerçekten çok mutluyum. Yani şurada oturup şu kahve içmek o kadar büyük bir zenginlik ki benim için anlatamam. Şimdi videoyu kapatmadan önce kısacık buradaki planlarımdan bahsedeyim. Öncelikle ailemle, Asya ile ve kedilerle bol bol vakit geçirip dinlenmek istiyorum. Çünkü bu yolculuğu geçtim. Üzerimde 3,5 ayın yorgunluğu var. Ve onu güzelce atmak istiyorum. Ailemle bol bol vakit geçirmek istiyorum. Ama büyük ihtimalle ben 1-2 haftayı dinlenip sıkılırım ve kendimi hemen yollara atarım. Türkiye'deki planlarım bol bol kamp yapmak. Çünkü kamp sezonu açıldı ve hava çok güzel. O yüzden Türkiye'de yeni yerler keşfedip bol bol kamp yapmak ve doğada vakit geçirmek istiyorum. Sonra İran'dan bir arkadaşım geliyor. Onu biraz gezdireceğim. Büyük ihtimalle onunla da kamp yaparız. Yani birkaç ay Türkiye'de olurum. Yani Türkiye'de olduğum sürede de gezerim ama en azından Türkiye sınırları içerisinde olurum. Ondan sonra da yazın ya da Eylül gibi bir Nepal planım var.
Everest Base Camp yürüyüşü yapmak istiyorum yıllardır ve hep böyle bir aksilik denk geldi. İşte bir pandemi oldu, biletim yandı, gidemedim falan. O yüzden büyük ihtimalle ilk yurt dışı yolculuğum Nepal olabilir. Ama tabii şimdi böyle diyorum ama ben bir yerde bir şey okurum, bir yer görürüm ya da bir film izlerim, etkilenirim, hemen oraya bilet alırım. O yüzden ben de çok emin değilim planlarımdan. Bakalım neler olacak. Hayatımın en uzun ve en zorlu yolculuğunda yanımda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani siz olmasaydınız büyük ihtimalle dayanamazdım. Gerçekten çok uzun bir yoldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenip, yorum yazıp abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.